Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta bugün mutfağında sizler için iftar sofrasında sebzeli kremalı şöyle güzel bir sos, şinitsel yapacağım tavukların üzerine. Güzel o kremalı mantarlı sebzeli sosu dökeceğiz. Kızarmış patatesle birlikte bir güzel olur kıymetli seyircilerim. Şimdi burada 2 parça tavuk göğüs var ama bayağı bir büyük olduğu için ortalama bir 700 gram civarında geldi. 2 parça tavuk göğüs dedik kıymetli seyircilerim. Burada 1 su bardağı sıvı krema, 1 çay bardağı süt. Süt ve artı 1 çay kaşığı un koyacağım. Un, süt, krema kıvam bağlayıcı. Sıvılar bölümünü oluşturuyor. Un kıvam bağlaması için. Burada kıymetli seyircilerim 300 gram kadar mantarımız var. 1 tane havuç, 1 tane kırmızı biber, 1 tane yeşil biber, 1 tane soğan. Pandelemek için de un, yumurta, galeta unu bölümünde sadece galeta ununa batıracağım. Bu galeta unumuz burada. Şimdi detaylarıyla birlikte inşallah sizlerle paylaşıyorum. Önce tavukları yaprak dilimliyorum. Ve iftar sofraları için tavuklu, güzel soslu bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuğu kesiyorum. Tavuklarımızı dilimledik kıymetli seyircilerim. Sonra et döveciyle biraz hafiften dövdük. Yoksa da bir merdaneden yardım alabilirsiniz ya da kasaptan kestirip de alabilirsiniz. Şimdi püf noktası tuzunu, karabiberini verdikten sonra bakın şurada tuz erime yapıyor üzerinde ve tuz eridikten sonra kıymetli seyircilerim un ve yumurtaya batırmadan direkt galetonda batıracağım. Çünkü biraz ıslaklık veriyor, nem veriyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi detaylı bir şekilde göreceğiz. Galeta unumuzu bir tabağa alıyoruz. Bayat ekmeklerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Galeta ununu kendiniz evinizde yapabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi bakın getiriyorum. Sevgiyle üstüne getirdim mi? Şöyle bastırın şöyle parmak uçlarınızla. Bir tarafı kaplandı mı? Kaplandı bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu tarafa geldi sıra. Böyle yaptıktan sonra şurada galeta ununun üzerinde elinizle şöyle bastırın. Kalın kalmasın, pişmesi güçleşir kıymetli seyircilerim. Bakın her yeri şu anda sevgiyle görüyor muyuz? Galeta unuyla kaplanmış oldu. Tavuk şinitsel, üzeri özel sosu ile birlikte hazırlıyorum. Süper teşekkür gönderen seyircilerime ben de teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında Oktay Usta sizler için tarifler hazırlamaya devam ediyor. Yorumları okuyorum. İstediğiniz tariflere yer vermeye çalışıyorum. Güzel şöyle bir bu menüde ezogelin çorbası güzel gider kıymetli seyircilerim. Şöyle güzel bir ezogelin çorbası olsun, fırın sütlaç olsun ya da isterseniz revani olur, kalbura bastı olur. O çok güzel olur. Sütlü tatlılar derseniz bütün tariflerimi YouTube'dan bulabilirsiniz. Evet, hepsini bu şekilde mantılıyorum. Sebzeleri doğruyor ve pişirme bölümüne geçiyoruz sos hazırlığıyla birlikte. Kıymetli seyircilerim, soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve havuçları doğradım. Bol sebzeli ve soslu güzel bir şinitsel olacak kıymetli seyircilerim. Şimdi mantarı doğruyorum. Mantardaki hemen şu püf noktasını bahsedeyim sizlere. Mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı diye çok soru geliyor çünkü yorumlarda. Mantar yıkanır efendim çünkü gübreli toprakta yetişiyor mantar. Hemen içini paylaşayım sizlerle. Görüyor musunuz bakın. Kapalı olduğu zaman içi bu renktedir. Eğer ki şu yanlar açılırsa şuralar bu içindeki o görmüş olduğunuz kahveli bölüm siyaha dönüşür. O zaman mantar suyu bıraktığı zaman kara bir suyu çıkar. Ama bu şekilde taze olduğunda asla kara suyu çıkmaz sevgili seyircilerim. Mantarı da mutlaka yıkıyoruz. Evet, şimdi mantarımızı doğradık, sebzelerimizi doğradık. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen tavamızın ateşini yakmıştım. İçine zeytinyağını veriyorum. Sebzeleri soteliyoruz. Önce sebzeler sotelenecek. Peşinden sebzelerden sonra süt, krema ve un bölümü gelecek. Önce soğanı bir indiriyorum. İner misin canım? Sevgiyle iniyor. İftar sofralarında özellikle oruç tutan çocuklarınız bu menüye asla hayır diyemezler. Tam onlara göre bir menü kıymetli seyirciler. Lezzetli,
sağlıklı, güzel bir şinitsel tavuk sebzeli kremalı sosuyla birlikte. Evet, hemen peşinden şimdi sebzelerini de aldım. Bakın renkliliği göreceğiz burada. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Çok güzel rengarenk oldu. Ve şimdi peşinden mantarlar sırasını bekliyor. Mantarları 3 dakika sonra verelim. O sebzeler şöyle hafif bir diriliğini bıraksın. Peşinden mantarlar dahil olsun buraya. Sonrasında krema ve sütler bölümüne geçeceğiz. Tavuğumuzu paneledik, detaylarıyla birlikte gördük. Pişirme bölümüne geldik. Artık işimiz ocak başında lezzetleri hazırlama bölümünde. Lezzetler hazırlanırken sizlerden de ricam burada. Ramazan bayramına inşallah 1 milyon olarak girebilirsek çok sevineceğiz sevgili seyircilerim. Kısmetimizde varsa adım adım ilerliyoruz ama ille de istiyoruz ki 1 milyon. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bakın şimdi mantarları verme vakti gelmiş bulunuyor. Önce sosumuzu hazırlıyoruz. Bakın sebzeler önce sulanmışlardı. Şimdi suyunu çektiler, ortasını açayım. Bakın görüyor musun? Hiç su yok kıymetli seyircilerim. Tamamen sebzeler artık kavrulmaya başladı. Tuzunu da verdim ki tuz çabucak yumuşatmasına yardımcı oluyor. Burada 1 çay kaşığı un veriyorum. Kıvam bağlayıcı da yardımcı olsun diye. 1 çay bardağı süt buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi 1 su bardağı da krema. Krema yok Oktay Usta. Ben krema olsaydı bu sosu yapardım diyen seyircilerimiz çıkabilir. Mutfakta çareler bitmez. O vakit buranın koyacağımız un miktarını 1 çay kaşığı değil 1 tatlı kaşığına çıkartıyoruz. Böylelikle mutfakta çareler tükenmez bölümünden ilerliyoruz. Bu yemekten vazgeçmiyoruz. Böylelikle kıymetli seyircilerim hemen karabiberini veriyorum. Sosumuzu lezzetlendiriyoruz. Sevdiğiniz baharatlar ne varsa onlardan ekleyebilirsiniz. Taze kekik, biberiye. Neyi seviyorsanız koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya hemen cheddar peyniri ya da kaşar peyniri. Hangisi varsa olur. Koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Peynir ekstra lezzet katıyor. Yoksa da peynir koymayabilirsiniz. Evet, burada böyle yavaş yavaş. Şimdi sos erirken çinişsellerimizle kızartmaya geçiyoruz. Canlarım, hazır mısınız? Hazırlarmış efendim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında Oktay Usta sizler için güzel güzel tarifler hazırlıyor kıymetli seyirciler. Evet efendim. Şimdi 2 tanesi kızarsın. Ondan sonra diğerlerine de geçeceğiz kıymetli seyirciler. Bakın sos şu anda yavaş yavaş kaynıyor. Şuradaki kameraya getireceğim şimdi az sonra. Buradaki şinitseli de pişirirken alt üst 2-3 tur çevireceğiz kıymetli seyircilerim. Tek seferde değil. Bakın sosu şöyle getiriyorum. Buradaki kameradan da net bir şekilde görebilirim. Görüyor musunuz? Bak, üzerindeki peynir erimiş durumda. Gayet güzel. Sevgiyle erir misin canım? Hadi bakayım göreyim seni. Tamam, hemen şinitselimi çeviriyorum bak. Altın sarısı oluncaya kadar. Böyle 2-3 tur çevirelim ki içi çiğ kalmasın. Çok yüksek ateşte değil, orta hararetli ateşte pişiriyorum tavuk şinitseli. Bir parça daha atayım onun yanına hemen. Şinitsellerimiz pişti kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle yağını süzdürerek alıyoruz. İsterseniz bir havlu kağıda da alabilirsiniz. İki tarafı da böyle güzelce kızardığı vakit tamam demektir. Evet. Şimdi diğerlerini pişirmeye devam edeceğim. Ben şimdi sunum tabağını hazırlamak istiyorum sizler için. Şöyle yağını süzdürerek aldım. Sosun güzelliğini görmek ister misiniz? Çok güzel bir sos oldu kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi iftar sofrasına iftara yakın bir saatte pişirirseniz çok güzel olur. Böyle taze taze olur. Sıcak sıcak kıymetli seyircilerim. Sosu öncesi hazırlayabilirsiniz. Tavukları şöyle parmak mesafesinde dilimliyorum bakın. Dilimledikten sonra kıymetli seyircilerim şöyle hemen servis tabağına alıyorum. Gel bakalım canım. Şöyle
Çok güzel olur. Özellikle çocuklarınız bu menüye asla hayır diyemezler kıymetli seyirciler. Tamam. Bir tane daha alayım şuraya. 3 parça olsun burası. Bunları normalde kişi başı porsiyonluklar olarak da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Evet, şöyle aldım şimdi buraya. Tamam. Bakın dilimliyoruz. Kızarmış patates tava ile birlikte harika olur kıymetli seyirciler. Şimdi burası tamam. Hemen geliyorum. Evet, bakın şu an pişmiş halini gördük. Şimdi de sosunu veriyorum üzerine. Kremalı, kıvamı bağlanmış bir soslu tavuk. Sebze yediriyoruz aynı zamanda çocuklarımıza. İftarda da güzel böyle sebzeli bir tavuk soslu kremalı yemiş oluyoruz. Efendim sofralarınız bereketli olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin kıymetli seyircim. Sizleri çok seviyorum. Sizlerden gelen yorumlar üzerine tarifler hazırlamaya devam edeceğim efendim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.